Geldiniz, yine güzel bir günde harika bir keşfe başlamak üzereyiz. Gelmiş olduğumuz bölgeye daha önce ziyaret ettik arkadaşlar. Bugün yine güneşli güzel bir havada tek başıma doğaya kendimi bıraktım. Bugün yine tek gelmem icap etti arkadaşlar. Keşfe tek başımıza devam edeceğiz bugünlerde. Öyle gözüküyor. Küçük Vadi'nin mobil ders, normal ders yoğunluğundan dolayı Küçük Vadi'yi biraz getiremiyorum. Gelmiş olduğum bölge harika bir bölge arkadaşlar. Şimdi etraflıca dolaştım, gezindim. Daha önce de birkaç tane kasa çıkardık buradan. Yani kasa bulduk. Onlardan güzel malzemeler çıktı arkadaşlar. Sizler de görmüşsünüzdür. Tarihi eserler ve paralar hepsi yan yana. Bazılarında tarihi eser, bazılarında para, bazılarında güzel gömüler bulduk. Gelmiş olduğumuz nokta yine harika bir nokta. İlgimi çeken bir yapı var arkadaşlar. O yapıyı birazdan size göstereceğim. Tarihinden kısaca bahsetmek gerekirse şunu her zaman söylüyorum, belki yanlış anlaşılıyorum, belki birçoğunuz anlıyordur ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Tarihini bilmediğiniz bir bölgeye asla ve asla gitmeyin. Giderseniz de zaten hüsrana uğrarsınız. Burası medeniyetlerin gelip geçtiği zengin tarihi olan bir bölge. Daha önceki videolarımda da söylediğim birçok medeniyetin burada hayat sürdüğü, hayatını idam ettirdiğine dair rivayetlerimiz, bilgilerimiz, altyapılarımız var. Çevre köylerden de zaten bu bilgileri alarak geliyoruz. Bazen köylü abilerimiz refakatçi oluyor, sağ olsunlar, yardımcı oluyor. Belli bir noktaya kadar bizi getiriyorlar. Belli bir noktadan sonra artık buradan ilerisi sizindir diyorlar. Bazen kendi imkanlarımızla, tecrübelerimize dayanaraktan gidiyoruz ama harika noktalar, harika işaretler ve güzel define kasaları ve güzel defineler buluyoruz. Onları sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Özellikle işaretler ve işaretlerin ne anlama geldiğini ve işaretlerin vermiş olduğu istikamete göre nasıl yön çizeceğimize dair sizlere ipucu vermeye çalışıyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Birçok arkadaşımız işaret göndermek istiyor, yorumlamamı istiyor. Arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz cihazlarım, evet, bu cihazlarım olmadığı sürece milyonlarca işaret göreyim. Cihazlarım bana sinyal vermediği sürece hiçbirinden emin olamam ve hiçbirinin nokta atışı şeyini bulamam, yerini bulamam. Cihazlarım aracılığıyla ve işaretlerden de anladığımız tecrübelerimize dayanaraktan ne yapıyoruz? Yön belirliyoruz, işaretlerimize bakıyoruz ve cihazlarımızı aktif ediyoruz. Cihazlarımız da zaten bize yerini söylüyor. Şimdi arkadaşlar bana işaret gönderiyor. Burada diyor ne olabilir diyor. Arkadaşlar işareti varsa bir şey olma ihtimali yüksek ama alınmıştır ama alınmamıştır bunu bilemem. Cihazlarla bakmak icap edecek. Cihazlarınızı temin edin. A firmasından aldığınız cihaz olur, B firmasından aldığınız cihaz olur ama cihazsız araziye çıkmayın arkadaşlar. Bak özellikle söylüyorum. Cihazsız araziye çıkıp da işaretler bulmayın. Bulduğunuz işaretler sizin hiçbir işinize yaramaz. Eski kara düzen defineciler gibi olmayın. Sizden ricam. Cihazlarınızı temin edin. Bizde olduğu gibi ne yapıyoruz? Biz A firmasının, B firmasının. Ben mesela Aziz K37'den memnunum. Aziz K37, sen de hangisinden memnunsan onu kullan kardeşim. Şimdi ben GR3 kullanıyordum. Yeraltı görüntüleme. GR4 biraz daha geliştirilmiş. Ekran var. Bilmem derinlik de biraz arttırılmış. Ondan sonra model 15 kullanıyordum. Model 16. Arkadaşlar imkanlarınız dahilinde cihazlarınızı temin edin. Ve araziye öyle çıkın. Sizleri seviyorum. Gelmiş olduğum bölgede hemen cihazlarımla kontrollerimi sağlayacağım. Kamerayı kendime, yani baş kısmıma sabitledikten sonra arkadaşlar size daha güzel bir görüntü verebilmek için ağaca sabitlemiştim. Şöyle hemen cihazlarımızı göstererekten ne yapıyoruz? Hemen olayımıza giriyoruz arkadaşlar. Sizlerin huzurunda. Şimdi kameramızı ve görüntü şey olacak ama aklınıza bakmayın artık o kadar. Hemen ne yapıyoruz? Alan taramamızı aldık arkadaşlar. Cihazlarımız burada. Şu güzel bir yapı gördüm dedim ve orada harika bir sinyal kaptık. Şimdi arkadaşlar yapımız burası. Bakın burada gerçekten
Şu yapı benim için bir şaheser diyebilirim. Neden şaheser diyorum arkadaşlar? Bu sinyal almamış olsaydım burayı es geçecektim. Size hiç göstermeyecektim bile. Ama burada bir sinyal aldım. Şu noktada özellikle arkadaşlar. Şu bölgede sinyal aldım. Sinyal almış olduğum için de size burayı göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu kaya sıkıştırılmış bir kaya. Evet, şu kaya sıkıştırılmış bir kaya. Bu yukarı bu bir tuzağı olarak koyulmuş gibi duruyor. Şura sıkıştırılmış. Şurada yığma bir kısım var. Şu kısım yığma bir kısım ve taşımızda oksitlenmiş kısımlar var. Şöyle aşağı doğru ve şurada arkadaşlar bakın. Şurada derinlemesine oksitlenmiş bir kısım var. Aşağı doğru da gidiyor. Burada yine cep şeklinde bir kısımlarımız var. Şöyle antenimi uzatıyorum. Model 16'nın. Antenimle şöyle nereye kadar gidiyor diye bir kontrol ediyorum. Bayağı da derine gidiyor. Kabartmalar var arkadaşlar. Kabartmalarımızı net bir şekilde görebilirsiniz. Yine burada bir kabartma var. Şöyle dönüyorum hemen. Evet. Kayamızın bu kısmında da yığma bir kısım var ama bana sinyal verdiği nokta burası. Şuradaki noktadan sinyali aldık. Şimdi almış olduğumuz noktayı ne yapacağız arkadaşlar? Bir deşeleyeceğiz. Bir kontrol edeceğiz. Önce cihazlarımla bir yüzeysel kontrolünü sağlayacağım. Sinyallerin güçlülüğüne bakacağım. Otomatik aramada nasıl bir değer veriyor K37. Model 16'mla baktım. Zaten bir daha bakacağım sizin huzurunuzda. GR4 ile de buranın yeraltı görüntüleme şeyini çıkaracağım. Grafiğini çıkaracağım. Gerekirse pinpointer modunda da bakacağım. Hemen şöyle biraz geriye açılıp şu noktadan ne yapıyoruz? Hemen şöyle biraz gölgede olacak şekilde. Evet. Oksit modumuza getirdik arkadaşlar. Bakın oksit modunda ve çizgilerimiz düz olması lazım. Ve şuradan tuttuğumuz zaman şu kısmın yere paralel olması lazım arkadaşlar. Alan taramamızın. Bunu hiçbir zaman için es geçmeyin. Hassas cihazlarımızı lütfen hor kullanmayın. Çarpmayın, atmayın sağa sola. Sert bir şekilde vurmayın. Çünkü kahrını siz çekersiniz. Hemen oksit modunda alan taramamı yanesip dedim, aktif ettim. Hemen bir tur attı. Sinyal taraması yaptı arkadaşlar. Evet. Biraz hafif antenini açacağım tekrar. Bakalım frekansta biraz daha güçlü şey olacak mı? Hep beraber görelim. Açtım tekrar. Evet. Bakın frekans biraz daha kuvvetlendi diyebiliriz. Aynı noktayı gösterdi. Yığımı olan kısım arkadaşlar. Şöyle ilerliyorum. Bakın. Yaklaştıkça hemen sinyali veriyor. Oba, çarptık. Yere sabitlemek istemiştim. Şu an yerde arkadaşlar ve sinyal devam ediyor. Görüyorsunuz. Harika bir sinyal. Tam CNC tadında bir dönüş sağlıyor. Hemen alıyorum. Altın moduna çektim. Şöyle göstereyim. Altın modunda tekrar aktif ediyorum. Evet, altın modunda da güzel bir dönüş sağlıyor. Şöyle kolumu yere sabitledim. Evet. En son bir boşluk moduna bakacağım. Bir de mineral moduna bakacağım arkadaşlar. Şöyle boşluk moduna bakıyorum. Tekrar kaldırıyorum. Boşluk yok gibi arkadaşlar. Evet. Boşluğumuz yok. Bir de mineral tadına şeyine bakıyorum, seçeneğine. Evet. Terse döndü arkadaşlar ve kapattı kendini. Mineral yok. Mineral olmuş olsaydı bir sağ bir sol yapacaktı. Böyle dümdüz durması lazımdı. Mineralimizde burada yok. Şunu şöyle koyalım. Hemen diğer cihazlarımı yakınıma getireyim. Evet. GR4.
Şöyle GR4 Plus'umuz. Pardon, Plus dedim. GR3'ten alışkanlık kaldı. Şunu şöyle. Aynen öyle. Şimdi daha önce gelmiş olduğum bir bölge arkadaşlar. Biliyorsunuz Aziz K37 toprak ayarında hafızalı bir sisteme sahip olduğu için çoğu bölgede toprak analizi vermiyor arkadaşlar. Bir kere yapmanız yeterli oluyor. Daha sonraki toprak analizlerini biraz zor veriyor. Çünkü hafızada kayıtlıysa yenilemiyor, güncellemiyor. Ama bazen de şansa güncellediği oluyor. Tekrar sizin huzurunuzda bir toprak ayarı yapmaya çalışacağım. Bir daha yapıyorum. Evet, zemin ayarımız tamam. Yani güncelleme yaptı arkadaşlar. Bu da bizim şansımıza. Onay tuşumuza bastık. Şöyle biraz ses seviyesini düşürmek istiyorum. Seviye ayarları. Evet. 4 onay. Evet. Şöyle bir şurada bir tarayarak gidelim. Şöyle GR4'ümüzü biraz uzak tutalım. Şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar. Şu ses seviyesini biraz daha düşüreyim. Etraftan sesler geliyor. Biraz daha düşüreyim. Evet. Sesi düşürdüm. %90 sularında. Ne yaptı arkadaşlar? Sinyal verdi. Hemen kenara alıyorum. Okey dedim. Onay dedim. Ayrım. Bakın. %90'lara varan bir değer var yine. Pardon, 60 değer. %90'ı vurdu, gördünüz. Sona çıktı. %100'ü bile görmüştür. Onay diyoruz. Otomatik aramaya aldım. Bakın arkadaşlar. %90 yine değerli verdi. Yığımı olan kısımdan şöyle tutayım. Yığımı olan kısımdan %90 değerli verdi. Onay tuşuna basıyorum. Kaldırıyorum. Bir daha tuttum. Bakın %90. Otomatikte arkadaşlar. Otomatiğin anlamı neydi? Otomatiğin anlamı arkadaşlar, demir gibi değersiz materyalleri kesinlikle görmüyor. Sinyalde almıyor. Onay tuşumuza bastık. Şöyle cihazımızı güvenli bir noktaya alıyoruz. Hemen buranın zemin ayarını yapacağım. GR4 ile önce ne yapacağız? Önce daha da emin olabilmek için, %100 emin olabilmek için şöyle bir pinpointer moduna çekelim. Onay dedik. Bakın arkadaşlar. Bakın %70'e kadar çıkan bir kırmızılık var. Bak, uzaklaştıkça sinyal düşüyor. Demek ki şu noktada bir yerde. %68, %69. Evet. Şöyle geri diyorum. Hemen şurada telefonumu bağlıyorum arkadaşlar. Cihazıma. Hemen açar açmaz bağlandı. Beni mutlu ediyor. 3B tarama diyorum. Yine burası dar alan olduğu için 4'e 4 alacağım. Başlat diyorum. Şöyle gözümüzün önünde dursun.
Ses açık mı? Açık. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet. Cihazımızı şöyle koyalım. Gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar kaydet dedik. Tamamlandı. Kaydettik. Şimdi hemen grafiğimizi şöyle çıkaralım. Şu kısımda arkadaşlar bakın. Şu kayamızın olduğu kısımda bir kırmızılık mevcut. Şurada. Şurada yine su birikintisi var. Etrafı da topraklarla çevrili. 3D diyoruz. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yüzeysel bir malzeme gibi duruyor. Kırmızılık yukarıda. Şöyle baktığımız zaman aslında çok da yukarıda da değil. Şöyle göründüğü zaman aynen. Değerlerimiz neymiş? Değerlerimiz şöyle göstereyim arkadaşlar. 1439, 2229, 2703. Kontur haritası 2500. Tam kırmızılığa yakın 2500, 2600 civarı vermiş. Şu tarafa doğru da hafif kırmızılık veriyor. V4'e bakalım. Evet, V4'te de güç, derinlik faktörü, katman sayısı 5 katmandan oluşuyor. Açacağımız kısım. Şöyle burayı kapatıyorum. Geri diyorum. Bir daha basıyoruz. Yanlış. Dosyalar. Evet. Derinliğe bakalım. Genel derinlik. Toprak seçimi. Bir dakika, orada kırmızılık. Kırmızılığın olduğu noktaya doğru çekiyorum. Şuradaki derinliğe bakacağız aslında. Bak, kırmızının olduğu noktaya dokunduğumuz zaman 30-40 santim gibi bir şey veriyor. Filtreler, ayarlar, veriler, grafik rengi sıcak, varsayılan bonus soğuk, gri. Şuna bakalım. Bir şeye baktık. Tel ızgara, ızgara, veriler. Neyse. Evet arkadaşlar, malzememizin olduğu nokta şurası. Şöyle hop geri diyoruz. Bak şuralar. Şu nokta. Evet. GR4 Plus'umuzda da kontrollerimizi sağladık. Hemen ne yapıyoruz? Takımımızı, taklavatımızı alacağız. İşimize koyulacağız arkadaşlar. Aşağıdan sesler gibi geldiği gibi arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şöyle etraflıca da iyice kontrollerimizi sağlayalım. Bir sıkıntıyla yüz yüze gelmeyelim. Biliyorsunuz doğadayız. Yabani hayvan olma olasılığı yüksek bir nokta. Gerçi temkinliyiz arkadaşlar. Yani kendimizi savunacak ekipman var üzerimizde ama her şeye rağmen yine hazırlıklı, uyanık olmak lazım. Şöyle eldivenimizi alalım. Eldivenimizi bir giyelim. Takım taklavatımızı yanımıza yaklaştıralım. Opa. Şöyle çekicimizi şuraya koyalım. Evet. Şimdi şu cihazlarımızı bir kapatalım. Şunu bekleme moduna alayım. GR4'ümüzde kapatalım.
Onu emniyetli bir noktaya alalım. Cihazlarımıza iyi bakmak lazım. Şimdi şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Evet, yığma bir kısım demiştik. Gerçekten de yığma bir kısım. Şurada ne var? Evet, kameramızın şarjı bitmişti. Bataryasını değiştirdim. Şöyle. Evet. Evet. Tekrar bataryamızı aktifledik. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar daha güzel bir görüntü alabilme adına kameramızı ayarladık. Şöyle bir bakalım etraflıca. Yığma kısmından oluşan bir yer dedik ve gerçekten yığma olduğunun hakkını veriyor. Bakın arkadaşlar. Yani elimizi attığımız yer taş kaya diyebiliriz. Aynen öyle. Kayamızı da alalım şuraya. Gel bakayım sen de elimizin üstüne düşme. Açıldıkça. Sen de orada dur. Daha var mı? Var. Şimdi burayı iyice açtık. Kayamız bir yerden sen de dur orada. Bayağı taşlık bir alan. Evet. Bir tane kök. Bayağı derin bir açtık yani. Şöyle ayağımızın altını düzleyelim.
Evet arkadaşlar. Tek başımıza çalışmanın vermiş olduğu yorgunluk. Merhaba. Yorucu. Gerçekten yorucu arkadaşlar. Çok güvenmediğiniz insanlarla kesinlikle kazı işlerine gitmeyin. Gidiyorsanız da kazmayın arkadaşlar. Benden size bir dost tavsiyesi. Kurda sormuşlar boynun neden kalın diye. Demiş ki kendi işimi kendim görüyorum diye. Bu da kulağınıza küpe olsun. Kendi işinizi kendiniz görün arkadaşlar. Taşıma suyla değirmen bir yere kadar dönüyor. Ondan sonra dönmüyor. Dönse de insana ağır geliyor. Sizleri seviyorum. Biraz dinleneyim, soluklanayım dedim. Ay. Hadi bakalım. Çalışmaya devam arkadaşlar. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Bu kadar dinlenmek yeter. Hadi bakalım. Eldivenleri tekrar takalım. Kameramızın açısı inşallah iyidir. Şöyle. Dedektörle bir bakalım. Bir ses verelim. Evet arkadaşlar. %80, %90 görüyorsunuz. Dedektörümüz sinyali kaçırmamış. Onay tuşumuza bastık. Hoppa, beklemeye alalım. Pointerle de bir bakalım. Oo, yaklaşmışız. Vallahi yaklaşmışız. Hiç bu kadarını beklemiyordum. İşte burada. İşte burada arkadaşlar. Oo. Yemin ediyorum var ya. Harika bir şey. O paracıklar çıktı gene. Bu ne? Kolye. Oo. İşte bu. Aslanım benim be. Yemin ederim iki ağaç kökünün arasına iyi yerleştirmişler. Oo, dökülmüş vallahi parçaları.
Var mı başka bir şey? Bugünümüze şükür. Evet arkadaşlar. Bir adet para ve bakın nasıl yeşile dönüyor, bak. Evet, pointer çıldırıyor. Yapraklarımız dökülmüş arkadaşlar. Şunları şöyle koyalım. Bunları tekrar antikacıda monte ettireceğiz artık. Evet, taşlarla dolu bir çerçeve arkadaşlar. Plaket gibi duruyor. Paslanmış. Evet, görüyorsunuz. Bayağı bir paslanmış. Çürümeye yüz tutmuş diyebiliriz. Yapraklarının dökülmesinden belli zaten. Şöyle. Bu neymiş? Oo. Bu da taşlarla dolu bir şey arkadaşlar. Ortasında da bundan bir tane daha olmuştum. Evet, hatırladım. Harika bir şey. Taşlarla dökülmüş ama olsun. Bir adet de para. Hangi döneme ait? Bizans arkadaşlar. Evet, bir tane Bizans parası. Bir tane takı arkadaşlar. Bir tane de kolye. Bu büyük ihtimalle gelin süsü. Bu da gelin süsü. Bu da Bizans ama bunlar bildiğim kadarıyla Selçuklu, Büyük Selçuklu döneminde kullanılmış, tarihi değeri yüksek, bir de gümüş değerinde bir madene sahip bir malzeme. Gerçekten çok değerli olduğunu biliyorum. Evet, bu da Bizans parası arkadaşlar. Şimdi bunların yan yana gelme ihtimali düşük. Büyük ihtimalle burası bir yığma eşkıya kasası diyebiliriz. Sizlerin de değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Birbirine kutup iki malzemenin bir araya gelmesini sadece haydutlar veya eşkıyalar sağlayabilir. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Harika bir kasa. Günümüze şükür diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.